Bir başka organelimiz ribozom, zarsız bir organel idi. Ama hücre zarını anlattık, mitokondriyi anlattık. Şimdi üretim aşaması ile devam edelim. Zarlı zarsız diye devam etmiyoruz. Ribozom zarsız bir organel. Etrafında ne tek zar var ne çift zar var. Hiçbir zar yok. Buna bakalım. Bunun görevi neymiş? Ribozomların görevi protein sentezi. Mitokondrinin görevi enerji üretimi ve ATP üretimi. Tamam. Protein sentezi de ribozom sayısıyla doğru orantılıdır. Benzer bir ifadeyi mitokondri için kullandık. Diğer organeller için de geçerli. Enerji ihtiyacınız çoksa mitokondriniz çoktur. Protein sentezini çok yapıyorsanız ribozom sayınız çoktur gibi böyle bir doğru orantı kurabiliriz. Protein sentezini fazla olan hücre, hızlı büyüyen hücrelerde ribozom sayısı fazladır diyoruz. Yapıya baktığımız zaman ribozomların 2'si ribozomal RNA, 1/3 proteinden oluşuyor. Önce bunu bir kenara koyalım. 2 ana bileşenimiz var. Proteinler ve ribozomal RNA. Ribozom 2 alt birimden oluşuyor. Büyük alt birim, küçük alt birim. Ve bu yapıda ribozomal RNA'nın 4 farklı tipi var. 18S. İşte bunlar da büyüklüklerine göre 5, 5.8, 28S. 4 tane farklı ribozomal RNA var ve yaklaşık 1/3'ünü meydana getiren proteinlerden de 80 farklı protein bu ribozomun yapısına katılıyor. Bunlardan 33 tane özel olanı küçük alt birimin yapısına katılırken 46 tanesi, yani burada sayı 76, 77 falan çıkıyor, sayılara takılmayın, gün geçtikçe sayıları artıyor, tanımlamalarımız değişiyor. Ben yaklaşık olarak dedim. Yaklaşık olarak 40 tane küçük alt birimde, 40 tane büyük alt birimde farklı protein yer almakta ve ribozomun yapısını meydana getirmekte. Bunu da aldık, cebimize koyduk. Burada da devam ediyoruz. Ribozomal RNA'ların kendine özgü bir sekonder yapısı var. Bu sekonder tersiyer yapılar proteinler için kullanılıyordu. Demek ki nükleik asitlerde de böyle bir durum söz konusu. Bir üretildikleri ilk aşaması primer yapı var. Bir de kendine özgü sekonder yapısı var ribozomal RNA'ların. Şimdi bambaşka bir ifadeden bahsedeceğim. Ribozomal RNA'ların katalitik aktiviteleri var. Biz şu ana kadar ne biliyorduk? Katalitik aktiviteler proteinler ve enzimler tarafından sağlanır. Şimdi yepyeni bir cümle söylüyorum. Nükleik asitler, ribozomal nükleik asitler, ribozomal RNA'lar da enzimler gibi katalizlerle meydana getirebiliyor. Yani peptit bağı oluşturabiliyor. Enzimler peptit bağı oluşturuyor demiyorum. Enzimlerin farklı katalitik aktiviteleri vardı. Bunu sadece proteinler ve enzimler için ifade etmiştik. Şimdi yepyeni bir şey söylüyorum. Diyorum ki ribozomal RNA'ların katalitik aktiviteleri var. Adam 1992'de tutmuş, büyük alt birimdeki 46 idi ya, bu proteinlerin %90'ını uzaklaştırmış. Demiş ki proteinler tamamen uzaklaştırıldı. Aktif çalışan ribozomal RNA ve %10'luk kısım var. Bir bakmış ki peptit bağı oluşuyor. Peptidil transferaz reaksiyonu gerçekleşti. Emin olamamış. Demiş %10'u da olabilir. Kalan 8 yıl içerisinde bu %10'unu da uzaklaştırmış. Yani sadece ribozomal RNA'lar var ve geriye kalan proteinlerin hepsi uzaklaştırılıyor. 2000 yılında bu çalışmayı geliştirdiğinde bir bakmış ki protein sentezi yine devam ediyor. Protein sentezindeki peptit bağını ribozomal RNA'lar gerçekleştiriyor. Yani peptidil transferaz aktivitesi reaksiyonu ribozomal RNA'lar tarafından yapılıyor. Proteinlerin kesinlikle bulunmadığı, hepsinin uzaklaştığında peptit bağının oluşumundan ribozomal RNA'lar sorumlu diye literatüre damgasını vuruyor bu Noller ve arkadaşlar 2000 yılında. Bu da benim için sıra dışı bir özellikti. Yani baktığımızda mitokondrinin bazı farklı özellikleri var. Bunların sebep ve gerekçeleri, nedenleri, ribozomların yapısı ve özellikleri diye ifade ediyoruz. Bunları bir kere duymanız benim için yeterli. Şimdi ribozomlar ne üretiyordu? Protein üretiyordu. Birden fazla ribozom, tesbih tanesi gibi bir araya gelirse, şöyle diyelim, şunların her birine bir ribozom diyelim. Bunlar böyle tesbih tanesi gibi bir araya gelirlerse poliribozom veya polizom adını alıyorlar. Şuradaki tel, şuradaki iplik mRNA alıyor. Translokasyonla DNA'dan mRNA üretiliyor, geliyor sitoplazmaya. Sitoplazmadayız ve büyük alt birim, küçük alt birim birleşmeye başlıyorlar ve dizilmeye başlıyorlar mRNA üzerinde aynı anda birden fazla protein üretmek için. İşte bu yapılara polizom diyoruz. Aynı mRNA üzerinde çok sayıda ribozomun bir araya gelerek protein sentezini yapmaları. Buradan devam edelim.
Hemen ilk soru karşımıza geliyor. Ağabey diyor, sen bu proteini nerede kullanacaksın? Hücre içerisinde mi, sitoplazmada mı, organelde mi, hücre zarında mı, yoksa organellerin zarında bulunan bir protein mi? İşte ilk sorumuz bu. Hemen şunu diyoruz. Hücre içerisinde kullanılacak ve sitoplazmada görevli olan proteinler sitoplazmadaki serbest poliribozomlarda sentezlenir. Bunu 2 kere sormuşlar. Önemini artık anlayın. Ve ikinci sorumuz, buna bağlı olarak gelen cevap şu. Hayır, ben bunu hücre dışına göndereceğim veya plazma zarında kullanacağım proteinler nereye gidiyormuş? Sitoplazmanın içerisinde değil. Sitoplazmanın içerisinde okunuyor. Orada bir hedef sinyal vardı. Hedef sinyale göre diyor ki hayır, biz bunu hücre dışına göndereceğiz veya hücre zarlarında kullanacağız dediğinde orada duruyor protein sentezi. Sinyal molekülü okunduktan sonra granüllü endoplazmik retikuluma geliyor. Granüllü endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlar üzerinden sentez devam ediyor. Kim bu hücre dışına salınacaklar? Mesela salgılanabilir pankreasın veya tükrüğün enzimleri, depolanabilir lizozomlarda, akyuvar granüllerinde, nötrofillerde, eozinofillerde, depolanabilir durumdaki proteinler, salgılanabilir proteinler veya zar yapısına katılacak olan integral proteinler, yani dış veya iç yüzeyine yapışacak olan periferik proteinler değil, tüm yapıyı kat edecek integral proteinler de, bunlar da granüllü endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlarda sentezlenmeye başlıyor. Yani şöyle diyelim, mRNA çekirdekten çıktı geldi sitoplazmaya. Hop, orada birkaç tane ribozom sentezlemeye başlıyor. Proteini bir bakıyorlar, okuma bölgesinde direkt adres bilgisi çıkıyor. Adres bilgisi şunu diyor: İçeride mi kullanacağız, dışarı mı göndereceğiz? Yurt içi mi, yurt dışı mı? İhracat mı yapıyoruz, ithalat mı yapacağız? Yurt içinde kullanacaksak sitoplazmada devam ediyor. Sitoplazmanın içerisinde de bir sürü enzim aktivitesi ve proteinler var biliyorsunuz. Sonra orada ikiye ayrılacak. Siz hücre içinde kullanacaksınız da hücre içerisine göndereceğiniz hangi organelde, bu mitokondride mi, peroksizomda mı, nerede olacak diye daha sonra adreslenecek. Orada da yine bir adresleme targeting sistemi söz konusu. Dışarı salgılanacak olanlarda da veya hücre zarında kullanılacak olanlarda sitoplazmadan tutuluyor, getiriliyor yer yüzeyine. Yani o bilgiyi de oradan alıyoruz. Yani mitokondride olduğu gibi öncül diziler vardı. Burada da hemen karşımıza benzer bir durum söz konusu olacak. Yani gere gidecek olan ve hücre dışarısına salınacak olan proteinleri biz oraya taşımamız, transfer etmemiz gerekiyor. Şimdi salgılama tipleri var. Yani biz burada salgılanabilir ve depolanabilir demiştik ya, Ross histolojide buna özel olarak değinmiş. Hücreler molekülleri, proteinleri, hormonları, nörotransmitterleri 2 farklı yolla sentezler ve salgılar diyoruz. Salgılanan maddelerin depolanma şekli ve salgılanma zamanı açısından farklıdır. Bir tanesi düzenlenmiş salgılama diyoruz. Diğeri yapısal salgılama diyoruz. Düzenlenmiş salgılama ne demek? Bir hücreye uyarı gelir, impuls gelir, der ki arkadaşım benim buna ihtiyacım var. Burada salgı veziküllerinde depolanan proteinler, enzimler, yapılar, hormonlar her neyse uyarılır. Bu uyarıya bağlı olarak egzostoz ile dışarı atılır. Bu düzenlenmiş. Yani bir uyarı geldiğinde sen tepki veriyorsun. Enteroendokrinler, goblet hücreleri, parotisin, asiner hücreleri, mast hücreleri bir uyarı geliyor. Bundan sonra içeride sitoplazmada veziküllerde yapılmış depolanan salgı vezikülleri atılıyor. Bir de yapısal, konstitütif salgılama dediğimiz ikinci salgılama yolumuz var. Bu da sürekli olarak yapılıyor, sentezleniyor, oluşturuluyor, salınıyor dışarı. Yani herhangi bir uyarı beklemiyoruz. Çoğu hücre bu şekilde çalışıyor. Temel işlev için önemlidir. Salgılanacak maddeler kim? Hücrenin dışında kullanılacak, ekstraselüler matrikste görevli olan proteinler, antikorlar. Yani bunlar hücrenin dışarısında, vücut içerisinde görevli. Bunlar için uyarıya falan gerek yok. Yapılırlar, hemen salgılanırlar. Bu tip salgılamada işte miyositler, kas hücreleri, fibroblastlar, fibril ürettiniz, kolajen ve elastin ürettiniz, dışarı atıyorsunuz. Kondroblast ve osteoblast gibi ekstraselüler matrix bileşenlerini sentezleyip tutmuyorsunuz içeride, hemen gönderiyorsunuz. Buna da yapısal salgılama deniyor. Şimdi burada bir ara verelim, birazdan yine devam ederiz.